Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Buradayım. Belediye seçimleri yaklaşıyor Japonya'da. Tamam canımın içi, gel. Kokonikite. Kameraya kıyamıyor. Yavaş yavaş geliyor. İyi kameraman olur aslında. Bak sürmedi. Yokuşun başında sürmeye başladı ha. Sakat iş yapıyor. Tam Japon gibi geldin ha, helal olsun. Türkiye'den Japonya en uygun nesil geçiyor. Gelebiliriz. Ben G'leri geçiyor bir pazartesiden aklına gelsin diye öğrettim. Türkiye'den Japonya'ya en uygun nasıl gelebiliriz? Burası Tokyo Belediyesi'nin ücretsiz bir şekilde Tama Nehri'nin orada yaptığı alanlardan bir tanesi. Şu anda Tama River'dayız. Tama Nehri'ndeyiz. Japon vurunca bir şey yok. Biz vurunca au. Türkiye'den Japonya'ya en uygun nasıl gelebiliriz? Uçak biletlerinden başlayıp en uygun olarak nasıl gelebilirsiniz? Klasik Arapların üzerinden biletlere bakabilirsiniz. Katar'dır, Emirates'tir. Aylar öncesinden yaparsanız Güney Kore ve Çin de aktarma istemediği için 24 saat boyunca penaltı noktasından çeksene. わからない。そのあたり、そこがペナルティのとこ。Koy manyak. Ne yapıyorsun? Başladı yine Spielberg'le ya. Ya hadi git, soru cevaplayacağız. Manyak kayo açıktı. Güney Kore ve Çin üzerinden de bilet fiyatlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Çin üzerinden aylar öncesinden bakabilirseniz uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Fakat gelin görün ki artık uygun fiyatlı bir bilet bulmak çok zor yani. Kime göre uygun? Acayip fiyatlar çıkmış. Ama ben hatırlıyorum, bundan 2017-2018'de dünyanın en güzel havayolu şirketlerinden biri olan Singapur Havayolu'yla 900 liraya İstanbul'dan Tokyo'ya geldim ya. Kaldı mı? Çok bir zaman yok aradan. Bundan 7 sene önce. Tokyo Havalimanı'ndan merkeze en uygun nesil gelebiliriz. Tokyo Havalimanı'ndan merkeze en uygun nasıl gelebiliriz? Tokyo'da 2 tane havalimanı var. Birincisi Narita, diğeri de Haneda Havalimanı. Haneda biraz daha şehre yakın. Narita biraz daha uzak olanı. Ortalama 1,5 saatte otobüsle gelinebiliyor. Yanlış bilmiyorsam da 1 saat 10 dakika civarında trenle gelinebiliyor. En uygun otobüsle. Narita'dan gelecek olursanız, ki çoğunluk genelden Narita'dan gelmiş oluyor. Direkt gelenler genellikle Haneda'ya inmiş oluyor. Haneda biraz daha yakın. 30 dakika bir mesafesi var şehir merkezine. Shinjuku her zaman merkezdir benim için. Otobüsle direkt Tokyo istasyonuna gelebilirsiniz. En uygun. Onun fiyatı da $7 civarı bir şeydi. En uygun o şekilde otobüste gelebiliyorsunuz. Tren biletleri de Narita Havalimanı'ndan merkeze $15'dan başlıyor. Sugino Shitsumo. Yanınızda kadar nakit olmalı. Yanımızda ne kadar nakit olmalı? Güzel bir soru. Her yerde kart geçmiyor. Bazı yerler sadece nakit alıyor. Restoranların bir kısmı sadece nakit kabul ediyor. Yanınızda Shinjuku'ya falan geldiğinizde orada Omoide yokocho. Omoide yokocho. Geldiğinizde bir ATM'den bir çekin. Ondan sonra şehrin merkezine geldiğinizde de herhangi bir döviz istasyonu ya da Shinjuku'nun tren istasyonunu orada bozdurabilirsiniz. Canımın içi bura güzelmiş ya. Tokyo'da nerede kalalım? Tokyo'da nerede kalalım? Güzel soru. Burada kesin birileri bir top mop bir şey bırakmıştır ha. Tokyo'ya geldiğinizde sadece Tokyo'da durmak istemeyenler var. Sağa sola gitmek isteyenler var. Japonya her yönüyle gezilmesi gereken, her tarafıyla gezilmesi gereken bir ülke açıkçası. Merkezi olarak diyebileceğimiz Shinjuku'da kalın arkadaşlar. Shinjuku çok büyük bir yer. Devasa otellerin olduğu, uygun fiyatlı otellerin olduğu, pahalı inanılmaz gecelik $5.000, $10.000, $20.000 kadar çıkan otellerin olduğu yerler var. Gece hayatının güzel olduğu, yeme içme bakımından zengin bir yer. Shinjuku'da kalabilirsiniz. Shinjuku'da bir yer bulamadınız. Shibuya'ya, bu Shinjuku Shibuya arası zaten yakın. Onların aralarında bir yere bakabilirsiniz. Asakusa civarında kalabilirsiniz. Onun etrafında Ueno, Akihabara, oralar hep böyle yürüme mesafesinde. İlk cevabım Shinjuku, ondan sonra Shibuya yakınları, ondan sonra da Asakusa. Tokyo'da ilk gelecek yerde Ulan Türkçeyi de bildiğimi de unutturacağım bana. Tokyo'da ilk önce gezilecek yerler neresi diye bir soru gelmiş. İlk önce Asakusa, Ueno var. Biraz önce de dediğim gibi. Ondan sonra Akihabara'ya yürüyebilirsiniz. Tabii Shibuya kavşağıyla ünlü yer var. Burası genelde dolu oluyor. Hafta sonları şurada beyzbol oynuyorlar. Burada futbol oynuyorlar. Şurada da bir şeyler yapıyorlar. Piknik yapanlar var. Köy kasaba gibi bir yer olmasına rağmen inanılmaz bir şekilde kalabalık oluyor. Google'a Tokyo'da neresi gezilmeli diye yazdığınızda kafanızda benim söyleyeceklerim çıkacak. Kanalın videolarına bakabilirsiniz. Videolar çektim, attım.
Vaktiniz kalırsa mesela Tokyo'nun aşağısında Çin mahallesi var Yokohama'da. Kawasaki var mesela. Otobüste böyle 4-5 saatte gidebilecek Hakone var. Kamakura var mesela. Bunlar hep vaktiniz olursa ve uzak yerler bir gününüz harcayacak. Mesela Kamakura'ya gittiğinizde bir gününüz gidiyor. Asakusa, Ueno, Akihabara, Shibuya, Shinjuku. İlk aklıma gelenler bunlar. Zaten yavaş yavaş gezdiğinizde burayı buraları bir haftada anca bitirebilirsiniz. JR pas almak mantıklı mi? JR Pass almak mantıklı mı? Eğer Tokyo dışında 2'den fazla şehre gidecekseniz ve hızlı tren kullanacaksanız almak mantıklı. Zam geldi. 2 katı fiyatına çıktı. Fakat 3 tane şehir görecekseniz artı olarak Tokyo dışında kesinlikle alın. Cebinize koyun. Zaten JR istasyonlarında yerel hatları da kullanabileceğiniz bir bilet. Onun kendi web sitesine girip orada da bir sistem değişikliği olmuş. Gelmeden kendi web sitesinde böyle almanız lazım. Parasını ödeyip rezervasyon yaptırıyorsunuz. Geldiğinizde kağıdım diyorsunuz, aldım diyorsunuz. Oradan size yeşilimsi bir bilet veriyorlar. Suica kart Suica nedir? Suica kartı ne? Akbil gibi bir şey o Suica kartı. Cebinize koyun. JR istasyonlarında birine gittiğinizde büyük istasyonlarında birine hepsinde yok sanırım ama Shinjuku, Shibuya, o tür JR istasyonlarından birine gidiyorsunuz. Bir kağıt dolduruyorsunuz. 500 yen bir depozito olması lazım 3 dolara kadar alıyorsunuz. Akbil gibi. Restoranlarda, marketlerde bozuk para derdinden kurtuluyorsunuz. Alın cebinize koyun. Güzeldir, yararlıdır. Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, Hiroshima. JR Pass'inizi alın. Buralarda bir hafta tıngır mıngır gezersiniz. Güzel. Gezilmesi gereken yerlerden açıkçası. Tokyo, Osaka, Kyoto'da kakça gün karimari. Tokyo'da biraz vakit geçirmenizi öneririm. Yani bir gün kalmayın. Bana kalırsa 2 gün veya 3 günde kalmayın. 3 gün ve üzeri Tokyo'da kesinlikle vaktiniz varsa kalın. Mesela Osaka'da şöyle söyleyeyim. Osaka'da 3 gün mü kalacaksınız? Osaka'nın 3 gününden bir gününü Tokyo'ya ayırın. Kyoto da güzeldir. Kyoto'da da en az böyle 2 günde tadı damağınızda kalır. 3 gün Kyoto'da kalınmalı. 3 gün Tokyo, 2 gün Kyoto, 1 gün de Osaka diyelim. O yollarda da zaten uyursunuz. Japon trenlerinde uyumak daha güzeldir. Japonya'yı tek kelimeyle özetler misin diye bir soru. Güzel soru. Manyaklar. Ülkeyi baştan sona gezdik şimdi. Manyaklar diye bir tabir olmaz. Farklılar. Papua Yeni Gine'de birisiyle aynı özellikle biri Antarktika'da, Amerika'da, Türkiye'de, orada burada dünyanın her bölgesinde birinde o karakterde biri olabilir. Fakat Japonlardaki kafa yapısı, özellikle giyim, kuşam, yeme içme, şu bu dünyanın hiçbir yerindeki insanla aynı değil. Tamamıyla farklılar. Farklı düşünüyorlar, farklı yaşıyorlar. Hal, hareketler, yeme içme, kuşam her yönüyle farklılar. Umarım anlatabilmişimdir. Japon bir kız ile evlilik nasıl oluyor diye bir soru gelmiş. Açıkçası bunu ara ara görüyorum mesajlarda oradan buradan. Eğer anlaşabileceğiniz birisini bulmuşsanız bence Japon olmuş, farklı milletten birisi olmuş. Hiç önemli değil. Önemli olan burada anlaşmak. Tabii sakinler. Beni tamamlıyor açıkçası. Öyle diyeyim. Yeri geliyor çok sakin kalıyor. Hiç sinirlenmiyor. Bak hiç sinirlenmeyişini çok takdir ediyorum. Her şeyde böyle soğukkanlılıkla hareket etmesini gerçekten takdir ediyorum. Benim tam tersim, zıttım o konularda. Genetik olarak da tabii ana babası da böyle. Genel olarak onun ana babası da öyle. Japon genelde böyle sakin bir soğukkanlılık var. Bisikletle Japonya turundan önce ortalama bir 2 hafta buralardan hep geçtim. Antrenman yapmıştım. Bisikletle hep gittim, geldim. Vücudu alıştırmak için inanılmaz bir tempoya girmiştim buradan. Dağlara yine heyelan olmaması için, depremde zarar görmemesi için hep korunaklı bir şeyler yapıyorlar. Bunlar da Japon evleri. Aralarında ufak plastikimsi bölmeler olan balkonlar. En ufak bir şey de yana geçsin, oradan oraya geçsin diye kurulmuş yerler açıkçası. Bir sonraki soru, Japon erkeklerini tanımlar mısın? Şu abim geçsin de yüzüne karşı söylemeyeyim. Alo. Japon erkekleri yılan gibiler. Bu giden tren gibi, bu kalemun gibi aniden renk değiştirebiliyorlar. Japonlar güne kaçta başlıyor, kaçta bitiyor. Muhtemelen böyle bir şey. Bir de hı diyor. Anladım diyor. Erken oluyor açıkçası. Ya 6 gibi başlıyorlar. Bizdekiyle eşdeğer ya. Arada bir farklılık yok açıkçası. 6-7 gibi başlıyorlar. 5'te bitiriyorlar. 4'te bitiren var. Genelde hayat standart bir hayat. Bu saatler üzerinden ilerliyor. Zaten 5 ile 7 arası rush hour diyebileceğimiz bir saat. Ablam turpunu bisikletin önüne koymuş gidiyor. Ne güzel vallahi. Hay Sugi. Abi Japonya'ya ne zaman geldin? Geldin mi? O nasıl bir soru ya? Abi Japonya'ya ne zaman geldin? 2017 senesinde ilk kez geldim.
evlendim, buraya yerleştim. Aşağı yukarı 2 sene olacak ama 2017'den beri sürekli geldim gittim. 7 sene önce ilk geldim. Japonya'da düzen kurmak zor mu? Tek cümleyle özettim arkadaşlar. Japonya'da düzen kurmak zor. Gerçekten zor. Özellikle buraya adapte olabilmek bence en önemli cevap. Bu insanların yaşamına adapte olabiliyorsanız, beraber yaşayabilecek kafaya, o düzene gelebiliyorsanız Japonca bilmeden de yaşanabilir. Önemli bir cevap bu. Çünkü ben de tam olarak şu anda akıcı bir şekilde Japonca konuşamıyorum. Fakat bu insanlarla nasıl beraber yaşayacağımı, nasıl bir düzen içerisinde yaşayacağımı az çok öğrenebildiğim için, yolda bunları tecrübe ettiğim için şu anda yaşayabiliyorum. Cepten yiyorum yani. Biraz cepten yiyorum. Bir sonraki soru, ne zaman iPhone 15 alıp takipçilerine hediye edeceksin diye bir soru gelmiş. Bu soruyu kimlerin sordurttuğunu biliyorum. Hep dış mihraklar bunlar. Japon yemeklerinden nerede ne yenir? Oo, güzel soru. Ben son zamanlarda udon seviyorum. Japonya yeme içme bakımından çok çeşitli. Özellikle Tokyo'da herkese hitap edecek yemekler uygun. Sadece bir internette Google'lamaya bakıyor. Google Maps'e bile yazsanız çıkıyor. Asakusa'da yılan balığı yiyin mesela. Asakusa'da yılan balığı yemeden dönmeyin. Ramen, tabii klasik ramen zaten buranın milli yiyeceklerinden biri. Mochisi zaten bu Sakura döneminde Sakura ile alakalı bir sürü çikolata gelecek. Ya buranın McDonald's'ı, fast food'u bile lezzetli oluyor. Açıkçası Japonların yemekleri fast food'larda bile lezzetli oluyor. O yüzden herhangi bir yerde bir şey yediğinizde zaten tadı farklı gelecek. Sorum yok. Bisikletle Japonya'yı gezip bize gösterdiğin için teşekkür ederim. Teşekkürler. Abi, Yakuzalarla video çekecek misin? Hayır. İstiyorum fakat Japonya'da yaşayan biri olarak ve Japon bir eşi olan birisi olarak böyle bir video yapmam, onlarla irtibata geçmem. O ne ya? Bir şey oynuyor şuranın içerisinde. Kuş galiba. İmkansız. Sen onlara bulaşmadığın sürece onlar da sana bulaşmaz. Bizim mottomuz. Ne güzel yerlermiş bunlar. Japonya'da etkilendiğin yerler neresi? Japonya'da etkilendiğim yerlerin başında ilk önce her zaman Fuji Dağı geliyor. Fuji Dağı benim ne kadar görürsem göreyim etkilendiğim bir yer ya. İnanılmaz. Ondan sonra Hiroşima diyebilirim. Tabii Hokkaido'nun her yönüyle, doğasıyla, şusuyla, busuyla etkilendiğim yerleri bir hayli fazla. Kyoto tabii olmazsa olmaz bilindik yerlerden. Bir sonraki soru, Japonya yaşanması zor bir ülke mi? Bu da güzel bir soru. Japonya yaşanması zor bir ülke. Öncelikli olarak dilini öğreneceksin ve buraya adapte olacaksın. Bu iki şeyi yaparsanız kolay olabilir. Buranın dilini öğrenmek yaşamı kolaylaştırmıyor arkadaşlar. Bakın bu da güzel bir cevap olsun size. Çünkü dilini öğrenip de yapamayıp giden bir hayli insan var. Buradan gideceğim. Beyzbolcuların oradan. Beyzbol sahası, futbol sahası, çocuklar geliyor burada yararlanıyor. Bir sonraki soru. Bize Japonya hakkında bilmediğimiz bir şey söyle. Ama bunu da herkes biliyor. Japonya'da kafayı yeme, psikolojik sorunlar bir hayli fazla. Psikolojik sorunlardan dolayı kafayı yiyen bir hayli insan var. Bana kalırsa Japonların önemli bir kısmı delilik seviyesine ulaşmış durumda. Nerede alışveriş yapalım? Bu da güzel bir soru. Aklıma ilk gelenler Don Quixote, Dyson'lar, ikinci el ürünlerin satıldığı Second Street, Bukov, Yodobashi kamera. Buraları not edebilirsiniz. Herkese uygun, ucuz ama ikinci el ürünleri bit pazarlarından da uygun bir şeyler düşürebilirsiniz. Elektronik eşyaları nereden alalım? Elektronik eşyaları Yodobashi kameradan alın. Yodobashi Denki ka Yamada Denki. Yamada Denki Big de kamera. Yodobashi kameradaki çeşitlilik Japonya'nın herhangi bir elektronik pazarında olan bir çeşitlilik değil. Bütün ürünlerin sergilendiği Akihabara'daki büyük yere gidin. Direkt oraya gidin zaten. Aradığınız, aramadığınız, istediğiniz, istemediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Yüzüme o kadar zoom yapma bak, Spielberg'ün böyle açıları var mı? Japonya'ya gelmenin en kolay yolu nedir? Dil okulu mu yoksa evlilik mi diye bir soru var. En kolay yolu sadece Japonya ile alakalı değil bu. Bütün ülkeler için geçerli. Evliliktir en kolay, en basit yolu. Ya evlilikle ilgili çok suistimal edilen durumlar var. Bunları videolarda artık dile getirmemeye karar verdim. Çünkü bin bir türlü insan var ve suistimal ediliyor. Neyse bu konuyu geçiyorum. Dil okuluyla gelen bir hayli insan var. Discord üzerinden de bir hayli insan bu şekilde geldi, gitti, konuştu, akıl fikir aldı. Orada konuşuyor, sohbet ediyor. Dil okulunda alakalı video da çektik. Yeni videolar olacak mı? En çok gitmek istediğiniz yer neresi? Yeni videolar olacak. Farklı farklı yerlerden gelmeye devam edecek. Fakat sizlerden bir ricam var. Japonya'da
çekmemi istediğiniz videoları bu gönderinin altına yazabilirsiniz. Hem fikir alışverişi olmuş oluyor. Ben de bakıyorum, önem veriyorum açıkçası. Çünkü farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. En çok gitmek istediğiniz yer neresi? Hokkaido. Gidemediğim yerlerden de bölge var. Nagoya, Nagano bölgesi. O bölgelerde bir yaz ayına sıcaklığa getirmeye çalışacağım. Oralarda bir 3 gün, 4 gün bir yukarılara, dağlara çıkmayı, o bölgeyi komple bitirmeyi planlıyorum. Tokyo'da günde en uygun ve en pahalı ne kadar harcarız? En uygun Matsuya, yeme yerlerinden ucuza Yoshinoya, Saizeriya, Shibuya tarzı böyle turistik yerlerde gezip de öyle birkaç dolara yemek kombini dışında bir スシローも安い。 Sushiro da var. Ha. Ya böyle turistik yerlerde ucuza denk gelebileceğiniz, aramanız lazım. Ucuza denk gelebileceğiniz yerler var fakat öyle göz önünde değiller. くら寿司。 Ya kura sushi var. Ucuza uygun fiyatlı sushi. Ama kura sushi bence Sushiro'nun yanında sıfır yani. Sushiro'nun yiyecekleri daha güzel. Her yerde 7/24 açık kombinlerde atıştırmalıklar, böyle sandviçler, mandviçler var. Fakat benim tavsiyem oralarda birkaç dolar para harcayacağınıza 1 dolar, 2 dolar daha üzerine koyun. Güzel setler var. Balıklı, küçük çorbalı, pilavlı, milavlı, salatalı 2 dolara, 3 dolara böyle Matsuya'larda, Yoshino'larda, Saizer'lerde güzel setler var. Oralara gidin. Arayın, internetten bulun. Nerede varsa yakınlarında bir aile fazla var. Tokyo'da, Japonya'nın etrafında. Oralarda alın. Kombini hayat kurtarıyor. Fakat kombiniden daha çok karnınıza doyurabileceğiniz güzel yerlerde var. Tren hatlarını nasıl kolay öğrenebiliriz? Büyük şehirlerde, Tokyo'da diyeyim, özellikle Tokyo'da bir örümcek ağıyla örülmüş. İlk kez gelecekler için kesinlikle kafa karıştırıcı. Ben de ilk başlarımda böyle nereden çıkacağımı, hangi çıkıştan çıkacağımı, hangi girişten gireceğimi bilmiyordum. Hep böyle dolanıyordum. Hala bilmeme rağmen zaman zaman hiç gitmediğim yerlerde yanlışlıklar yapabiliyorum. Fakat onun kolayı var. Kolaya nasıl indirgebilirsiniz? Öncelikle Google Maps'ten gideceğiniz yeri, örneğin Shibuya'ya mı gitmek istiyorsunuz? Neredesiniz? Shinjuku'dasınız. Kalkış Shinjuku istasyonu diyelim. Gidişte Shibuya istasyonu diyeyim. Yürüyelim canımın içi. Mesela Hachiko'ya gideceksiniz. Shibuya'da gidiş yerinize Hachiko yazdığınızda, tren şeyini işaretlediğinizde Google Maps'te o zaten size şu çıkıştan çıkın, bilmem Hachiko çıkışından çıkın ya da çıkış 2'den çıkın, çıkış 3'ten çıkın diye şeyler söyleyecek. Olayı kavrayanlar için çok basit. İnsan yaşamını olabildiğince kolaylaştırıyor. Hangi çıkıştan çıkacağınıza bir bakın. Hangi platformda bekleyeceğinize bakın. Hatlar renk renk ayrılmış. Bir tane istasyondan sadece bir tane hat geçmiyor. Bir tane tren geçmiyor. Yeri geliyor 3 tane tren geçiyor, yeri geliyor 5 tane tren geçiyor. O yüzden kafa karışıklığı olabiliyor. Kimisi hızlı gidiyor, kimisi yavaş gidiyor. Hey, takım taklavat yerinde. Bunu ucuza kapattım. Shinjuku'dan, Yodobashi kameradan kaça aldım? 15 dolara aldım bunu. Çok hoşuma gitti. Abi eşim videolarda neden gözükmüyor? Gösterir misin? Lütfen. Tamam. Zamanı geldi artık. Okey, iyi yo. Kokoni kite yo. 今日ダメよ、今日はダメ。メイクアップとかしてないもん。Kamera düşmüş. Sorular bu şekildeydi. Soru soranlara teşekkür ediyorum. Genel olarak toparlayıp cevaplamaya çalıştım. Yeni videolar gelecek. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı konsepte videolar çekip kanala yükleyeceğim. Sadece bu ara hani kışın da bitmesiyle beraber bir iş yoğunluğum var açıkçası. Gelenleri gezdiriyorum. Sağa sola gidiyorum. İşler biraz yoğunluk var. Kanalı da ihmal etmemeye çalışıyorum. Tekrardan soru soranlara, zaman ayırıp izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 終わりました。全部32まで。そう。早っ。早いよ。さっき17だったよ。